Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bir hayli kalabalığız. Rengarenk, çok şık, beğeneceğinizi umduğum harika bir büstiyer çalışması yapacağız. Büstiyerin bir kabını ördüm. Şöyle fikir vermek açısından çok cici, şık bir motif kullandım. Ve ufak motiflerle, bunun daha büyük kare motiflerle çalışmasını yapmıştım. Bu sefer küçük küçük motiflerle çalıştım ve rengarenk. Hemen motife başlayalım. İplerin tamamı Alize Diva. Renkleri kendiniz seçeceksiniz artık. Çünkü bir hayli uygun renkleri var kombin yapmak için. Bunlar benim elimde olanlar. Herhangi bir ip satın almadım. Elimde bir hayli var çünkü. Başka projelerden kalan ipler. Ve tığ numara 2,5 milimetre. Açıklama kısmına yazıyorum zaten. Başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. İkili trabzan. Sonrasında 2 zincir. Gene ikili trabzan. Buradaki şu çiçek görüntüsünü örüyoruz. Buradaki ördüğümüz 6 zincir çekerek ki boşluk bundan daha büyük. Bu büyük, bu daha küçük. Şimdi daha büyüğünü yapıyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan. Sonra 2 zincir. Daha küçük olanı. Şimdi 3 zincir. İki zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane 3 zincir daha yapıyoruz. 7, 8 boşluk olacak çünkü. Son olarak da 2 zincirle buradaki başladığımız ikinci zincire bağlıyoruz. Üst kısımda 1, 2, 3 tane mutlaka kalması gerekiyor. Şu gördüğümüz daha ilk sırasında kare haline gelen başlangıç. Şunlar 3 zincir çektiğimiz boşluklar. Fakat bunlar köşe değil. Köşe olanlar 2 zincir çektiğimiz yerler. Köşeler buralar olacak. Bu ipi burada kesiyorum. Şimdi başka bir renkle devam ediyoruz. Bir tane sıkı bir ilmek örüyoruz. Sonra şurada ördüğümüz 2 zincirle 3 zincir çektiğimiz büyük boşluklara değil, 2 zincir çektiğimiz boşluklara herhangi birinden 1, 2, 3 doluyorum. Ve bu boşluğun içerisine 3 trabzan örüyorum. Burası köşe. Şimdi köşeleri örüyoruz. Buraya yarım köşe örüyorum. Sıra bittikten sonra 3 trabzan daha örüp köşeyi tamamlayacağız. Doluyorum. Şurada 3 zincirlik daha büyük olan boşluğu atlıyorum. Gene 2 zincirlik olan boşluğa üç trabzan. Araya 2 zincir,
Gene aynı boşluğa 3 trabzan. Bu beyaz rengi her motifin içinde kullandım. Diğer hepsi rengarenk fakat sabit olan beyaz olsun istedim. Siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Her birini tek renk yapabilirsiniz. Her 3 sırayı farklı farklı örebilirsiniz. Yani nasıl zevkinize hitap ediyorsa o şekilde renkleri kullanın. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla köşeyi bitirdim. Şimdi doladığım gene 3 zincir çektiğimiz boşluğu atlayıp 2 zincirlik boşluğa gene 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda şurada yarım ördüğümüz, buraya atlıyorum gene. Yarım ördüğümüz köşeye geliyoruz. 3 trabzan, 2 zincir ve ilk trabzan üzerine bağlıyoruz. İkinci sırayı da ördük. Şimdi gene pembe ile başladık. Pembe ile devam ediyoruz. Başlangıç ve 3. Sırayı aynı renk örmek istedim. Gene bir sıkı ilmek örüyoruz. Herhangi bir köşeden 3 zincir, bu sefer köşelere 2 trabzan örüyoruz. İki trabzandan sonra şuradaki 3 trabzanın üzerine gene 3 trabzan, sonra şu çiçeğin olduğu boşluğa, şuraya dayanıyor çiçeğin üst kısmı, o boşluğa bir ikili trabzan örüyoruz gene ama çiçeğe hiç dokunmuyoruz, sadece boşluğa. Sonra gene 3 trabzan üzerine 3 trabzan, sonra boşluğa 2 trabzan. Çiçeği ördükten sonra şöyle bir yerleştirelim örgüye. Daha bir ortaya çıksın. Köşeye 2 trabzan, şurayı yarım ördük gene. 3 trabzanın üzerine 3 trabzan, araya şu boşluğa da bir tane daha örüyoruz. Gene boşluğa 2 trabzan. Bu sefer bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 2 trabzan. Köşeleri artık 2-2 dolduruyoruz. 3. sırada. Bu sırada şu gördüğümüz ipleri birlikte örebiliriz. Diğerlerinde o şans olmuyor ama bu sırada sırayla ördüğümüz için bunları gizleyebiliyoruz. Gene 3 trabzanın üzerine 3 trabzan, bir tane boşluğa gene 3 tane ve boşluğa 2, bir zincir, tekrar 2 trabzan. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyoruz.
Sıra sonunda köşeye 2 trabzan, 1 zincir, ilk yaptığımız zincir trabzanın üzerine kaydırarak bağlıyoruz ve kesiyoruz. Motifin tamamı bu kadar. Şimdi diğer motifleri de ben tek tek öreceğim. Son 3-4 motif kalana kadar bir parçayı örmeye devam ettikten sonra diğer hem birleştirmeyi hem de şuradaki motifi yerleştirirken hem bu kenara hem bu kenara dikerek, yani örerek dikiyoruz. Bu şekilde bir kap elde ediyoruz. Böyle bir yükselti oluyor çünkü orada bir motifin her iki kenarı da yandaki iki motiflere birleşince böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi onun çalışmasını yapacağız. Şimdi ikinci motifi nasıl birleştiriyoruz? Onu da görelim. Tam ortaya geldim. Orta boşluktaki 2 tane trabzanı ördüm. Şimdi köşeye bir zincir alıyorum. Köşedeki 2 trabzanın ilkini örüyorum ve tam karşılığındaki şu boşluktaki 2 trabzanın ilkine, yani tam karşılığına, trabzanlar neredeyse karşılığı da aynı şekilde birbirine bakacak. Şimdi boşluktaki ikinci trabzan gene tam karşısındaki boşluktaki 2 trabzana, yani köşedeki, birleştiriyorum. Sonra diğer trabzanlar tam karşılığına motifi bu şekilde gayet basit bir şekilde birleştiriyoruz. Dikkat edeceğimiz trabzanların birbirine bakıyor olması. Aynı zamanda 3. sırayı ördüğümüz için diğer motifte gene şu aradaki trabzanı karşılığında aradaki trabzan, son trabzanı, yani boşluktaki ikinci trabzanı ördükten sonra ortaya batıyorum. Bir zincir. Boşluktaki diğer 2 trabzanı örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Üçüncü motifi ekledim. Demin yaptığım gibi aynı şekilde son şuradaki köşedeki 2 trabzanı ördükten sonra 2 motifin birleşim yerine tam ortaya birleştirdim. Bir zincir ve diğer sırayı örmeye başlıyorum. Köşede bu şekilde muntazam bir şekilde oluşuyor. Dördüncü motifi gene aynı şekilde birleştirerek köşeye kadar geldim. Köşedeki ilk 2 trabzanı ördükten sonra bütün motiflerin birleştiği noktadan diğerini de birleştirip bir zincir, köşedeki diğer 2 trabzanı da birleştirerek örüyorum. Gene köşedeki diğer 2 trabzanın üzerine, sonra diğeri karşılığında aynı trabzana birbirine bakan trabzanları örerek örgünün muntazamlığı açısından buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı ekleme işlemlerini yaparak devam ediyorum.
6 tane motifi birbirine ekledim gösterdiğim şekliyle. Şimdi 7. motifi şurada hem burada gördüğümüz yeşil ve bakır renginin üzerine, yani bir kenarı yeşile bir kenarı da bakır renginin üzerine gelecek şekilde birleştiriyorum. Köşeye kadar ördüm. Köşeden ipleri de bir alttan yürütebiliriz gördüklerimizi. Bir zincir, köşedeki diğer 2 trabzanı örüyoruz birleştirerek. Bir kenarını birleştirdiğim 3, 6, 7. motif. Şuradaki motifi şimdi bir de buraya birleştiriyorum. O zaman bir yükselt, yani kap şeklini alıyor. Şurada tam ortaya denk getiriyorum. Diğer motifi de bir zincirle gene köşeye ilk trabzanı örüyorum ve şuradaki birleştirmelere başlıyorum. Tam karşılığına batarak ikinci trabzan boşluğa, köşeye, sonra diğerleri. Yedinci motifte eklerken hem buraya hem de diğer motife ekliyoruz ve bu şekilde bir yükseklik kazandırıyoruz. Hem üçgenleşiyor hem kap görüntüsü alıyor. Sonrasında gene buraya bir motif, 8. motif, sonra 1, 2, 3 ve 4. Burada yaptığımız gibi ekleyerek kabı bitiriyoruz. Sadece şu 7. motifteki ekleme şekli kabı ortaya çıkartıyor, yükseklik kazandırıyor. Son motifi de yerleştirdikten sonra kaplar bitti. Çok basit. Birbirine eklemesi de çok basit. Şuradaki yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelse de anlattığım şekilde bir kere yaparsanız zaten mantığını çok kolay çözersiniz. Şimdi bunların etrafına 3 sıra sık iğne geçeceğiz. Renk renk gene yapacağız bunu. Ve şuradaki birleştirmeyi de yapıyoruz daha ilk sırasında. Şimdi hemen seçtiğim bir renkle başlıyorum. Lacivert rengi seçtim ilk sırada. Bir ilmeği sıkıştırdım. Şöyle bağlıyorum ve bir tane sık iğne köşeye. Sonra ipi de arkadan şöyle tutun. Her trabzanın üzerine bir sık iğne. Ek yerlerinde son sık iğne, burada da ilk sık iğne, ama ortadaki şu eklenti yerine atlamayalım. O eklenti yerine de bir sık iğne örelim. Dalgalı bir örgümüz olmasın. Şöyle şöyle gider dilim dilim. O yüzden ek yerine de bir tane sık iğne ve bütün trabzanların üzerine sık iğne örerek örgüyü tamamlıyorum. Köşeleri de içine 1, 2, 3 trabzan sık iğne örüyorum. Sonra gene trabzanların üzerlerine devam ediyorum. Yani köşelerde 3 tane sık iğnemiz olacak. Sonunda köşeye zaten bir tane örmüştük. 2 tane daha örüyorum ve bitiriyorum. Bir sıra sık iğneden sonra 2 sıra daha öreceğiz. Fakat
O iki sırada göğüs ortasını da birleştirmiş olacağız. Şimdi de sarı renkle devam edelim. Evet, bir Fenerbahçeli olarak lacivertin yanına sarıyı ekliyorum. Gene sık iğnelerin üzerine bu şekilde örerek göğüs ortasına kadar ilerliyorum. Göğüs ortasına gelmeden önce köşeyi örelim. Köşede 3 tane sık iğne örmüştük. Ortadakine bir, gene aynı ilmek içerisine 2. Sadece ortadaki sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne örüyorum ve tekrar sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Şimdi göğüs ortasındayız. 2 parçayı birbirine ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane yeterli. 4 zincirden sonra yine tam ortaya şöyle ipi de içinden alarak sık iğneleri örüyorum. Şuradaki ördüğüm gibi şurada bitireceğim. Alt kısımları ikinci ve üçüncü sırada alt kısımları örmüyoruz. Sadece üçgen bölümleri. İkinci sıra sık iğneyi bitirdim. İpi buradan kestim. Şimdi tekrar ipi buradan takıyorum, turkuaz ipi, ve üçüncü sık iğne sırasını örmeye başlıyoruz. Son sık iğne sırasını biraz hareketli yapalım. Oya gibi dursun. İlk sık iğneye sıranın başına bağlıyorum ve hemen bir iki, üç tane sık iğne ördüm. Hafif, çok hafif bir oya yapalım. Bir, iki zincir, hemen yanındaki sık iğnenin üzerine 2 tane daha örüyoruz. Yani 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, hemen yanındaki. İki tane daha. 1, 2, hemen yanındaki. Hiç ilmek atlamıyoruz. Bütün sık iğnelerin üzerine batıyoruz. Bir tane ördük. 2, 3. 2 zincir, hemen yanındaki. Böyle hafif hareketli bir oya örüyoruz. Buraya kadar geldikten sonra burada büstiyerin askılarını örmeye başlayacağız artık şuralarda, bu sıranın bitiminde. Tekrar göğüs ortasına geleceğiz. Tekrar yukarı ördüğümüzde buraya da bir askı öreceğiz. Şimdi ben askıyı kızım giyeceği için ona göre yapıyorum. Onun göğüs üstünden sırta kadar olan ölçüsüne göre çekeceğim zinciri. Siz de kendi ölçünüze göre askı boyu oluşturun. Sadece zincir çekiyorum şu anda. Ne kadar askı istiyorsam o kadar zincir çekiyorum. 36 santim kadar zincir çektim. Şimdi bu zinciri sadece sık iğnelerle örgüye doğru örüyorum. Tabi bu askıya yetmeyecek. Hani bağlı olsaydı
bağ yapsaydım boyundan bağlanacak şekilde, şu ördüğüm yeterli olacaktı. Genelde böyle kullanıyorum. Biraz kalınca olsun istedim askıyı. O yüzden 3 kere öreceğiz bu örgüyü. Örerek başladığım noktaya geldim. Aynı ilmeğin, başladığım ilmeğin içerisine şöyle bağlıyorum. Tekrar bu sırayı gene başa kadar örüp buradan tekrar geri dönüyorum ve başladığım noktada 3 sırayı tamamlamış oluyorum. Önce zincir çektim. Sonra bir sıra sık iğne, sonra döndüm. İkinci sıra, sonra tekrar başladığım yere 3. sıra. Yani burada 3 sıra sık iğne örmüş oldum. Tam tepedeki 2 tane sık iğne, şuraya 2 kere batmıştık. Birincisini ördükten sonra son sırayı ikincisine bağlıyorum. Sık iğne ile ve muntazam bir askı örmüş oldum. Sonrasında bir ölçelim. Çünkü 35 santim zincir çekmiştim. Daha uzayacağını tahmin ederek. Bu da 39 santim kadar olmuş. Yeterli bir ölçü. Eğer uzun gelirse çapraz bağlarım ya da artık o andaki hangisi yakışıyorsa o şekilde. Siz de çapraz bağlamak isterseniz böyle 40 santimlik bir askı yeterli olur. Şimdi gene sık iğnelerle diğer askıyı örmek üzere bu şekilde örmeye devam ediyorum. İkinci askıyı örmeden önce şuradaki örgüyü de anlatmak istiyorum. 4 zincir çekmiştik eklerken. Şimdi oyayı ördüm. Tam 2 sık iğne kala bitmesine şöyle doluyorum. Şurada ördüğüm 4 tane sık iğnenin bir tanesine, yani ilk baştakine bekletiyorum. Tekrar doluyorum. İkinciye. Tekrar doluyorum. Üçüncüye. Ve dördüncüye. Çıkartıyorum hepsini birden. Burada 2 tane atlamıştık. Burada da 1, 2'ye değil 3'üncüye. Tekrar sık iğneleri örmeye, yani oyayı örmeye devam ediyorum. 3 sık iğne, 2 zincir, hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Bu şekilde bir tam V şeklinde bir dönüş yapmış olduk. Burayı doldurduk. Yani biraz daha dokusunu kalınlaştırdık şurasının. Daha güçlü bir örgü ördük burada. Şimdi devam ediyorum. Buradaki örgünün aynısını burada da askısı dahil şöyle buraya kadar burada bitiriyorum. Şimdi göğüs altını örmeye başlayacağız. Santim olarak da, yani ölçüsünü göstereyim. Tamamını 75 santim bedenin, fakat ben bunu tam 75 örmek istemiyorum. Örgü biraz sıksın istiyorum. Yani çok gevşek bırakılınca çok hoş durmuyor. Hani kordon yapacağız. O kordonun da biraz sıkma farkı olacak. O yüzden tam 75 değil, 72, 71, 72 kadar örmek istiyorum. Önce şu buradaki uzunluğu bir ölçelim. 43, 44. Şöyle 44 santim. 44, 54, 64, 74, 30 santim. Yani 74'ten de kısa dersek 14 santim ya da 13 santim. Şuraya 13 santim kadar zincir çekeceğim. Sonrasında buraya da zincir çekip ekleyeceğim. Devam edeceğim. Buradaki zincirle birlikte öreceğim. Önce buraya bir zincir çekelim.
örgünün en başına 13 santim kadar zincir örüyorum. 13,5 santim kadar 45 tane zincir çektim. 13,5 santim kadar 38 tane zincir çektim. Yeterli. Kesiyorum. Bu zincir kadar, yani 38 tane zincir örüyorum şimdi. Gene aynı iple. Şimdi diğer tarafı gene örgünün en başına ipi bağlıyorum ve 38 tane zincir çekiyorum. Diğer tarafta olduğu gibi. Bir tane fazla çekip hemen yanındakine sık iğneler örerek örgüye kadar geliyorum. Örgüye geldiğimizde bu iplikleri de içinde saklayarak ilk sık iğne içerisine bir tane, sarı örgüye bir tane, sonra devam eden lacivert renkli bütün sık iğnelerin üzerlerine örerek diğer başa kadar öreceğiz. Ancak şuraya geldiğimde gene birleştirme, göğüs birleştirme yerinde nasıl öreceğimizi de göstereceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Göğüs birleştirme yerinde önce sarı örgüye bir tane, sonra burada 4 tane birden aldığımız ilmeğin başına bir tane, sonra buradaki ilmeğe bir tane, sonra gene sarı ve devamında diğer ilmeklerin üzerine örerek gene devam ediyoruz. Örgüyü boydan boya örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 trabzan için, bir tane de kafes boşluğu için 4 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine kafesler örüyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine örgünün sonuna kadar bir tane atlıyorum, diğerine bu şekilde kafesler örüyoruz diğer başa kadar. Örgü sonunda bir zincir çeviriyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne, boşluğa bir tane, sonra trabzana, boşluğa, diğer başa kadar bir boşluğa bir trabzana sık iğneleri örerek devam ediyorum. Sıranın sonunda son trabzana bir sık iğne daha, 1, 2, 3 zincir ve çeviriyorum. 2 kere doluyorum. Bir tane ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğin üzerine, şu trabzanın üzerine denk gelen ilmeğe 1, 2, üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine 1, 2, üçlü trabzan. Tekrar doluyorum 2 kere. 1, 2, 3, dördüncü ilmeğe 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine böyle V'ler yapıyoruz. Ya da üçgenler daha doğrusu. 2 kere doluyorum.
1 2 3 dördüncü ilmeğe 1 2 3 1 2 3 zincir, gene aynı ilmeğin içerisine 1 2 üçlü trabzan. Diğer başa kadar böyle örüyoruz. Sıra bitiminde gene bir tane atlıyorum. Üçlü trabzan. Başlarken nasıl başladıysak sıraya o şekilde bitiriyorum. Şimdi burada ipi kesiyorum. 4 sıra ördük. Sık iğne, kafes, sık iğne, üçgen. Bu 4 sırayı sürekli yineleye istediğimiz uzunluğa kadar öreceğiz. Şimdi sırayı tekrar aynı şekilde takip ediyoruz. Buradan bağlayacağız kestiğimiz yerden ipi. Başka bir renkle sık iğne her bir zincirin içerisine ve trabzanın üzerine sık iğne, tekrar kafes, tekrar sık iğne, tekrar üçgen örerek bu 4 sırayı renklerle, başka renklerle yineleye devam edeceğiz. Buradaki başlangıç sık iğne sırasını zincir üzerine ördük. Buradaki tekrar edeceğimiz sırada örgü üzerine öreceğiz. Yani modelin üzerine öreceğiz. O yüzden bu sıranın örülüşünü de göstermek istedim. Başka bir renk ip bağladım. İlk ilmekten itibaren üçgenlerin üzerine zaten 3 zincir çekmiştik. 3 sık iğne örüyoruz. Bir tane de şurada birleşen trabzanın üzerine örüyoruz. Trabzana bir tane ördüm. 1 2 3 üçgenin içerisine bir tane de trabzana. 3 tane üçgenin içerisine boşluğa bir tane trabzanın üzerine. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. 13-13,5 santim kadar örgünün uzunluğu oldu. Bu tabi sizin bedeninize göre yapacaksınız siz de. Kaplar 75-80 çok rahat olur. Örgüde her zaman söylüyorum 2 beden avantajını kullanıyoruz. Her iki size'ı da kullanabilirsiniz. Sonra çeviriyoruz. Askılar sırtta sabitlenecek. Sonrasında 50-55 santim kadar bir zincir ördüm kordonu için. Şurada bağlanacak, çaprazlanacak. Ve bu kordonun ucuna ağırlık vermesi açısından bir tane boncuk. Şöyle ahşap küçük boncuklar var. Her yerde satılıyor. Yani ahşap olması da gerekmiyor. Herhangi bir boncuk. Püskül de yapabilirsiniz tabii ki. Sabitliyorum. Sonra tekrar ördüğüm zincirlerin üzerine her birine ilmek kaydırarak tamamını örüyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz ama kordon için biraz kalın olabilir. O yüzden ilmek kaydırmak daha iyi oluyor. Daha ince oluyor. Zincirin tamamına örüyorum. Kordonu siz biraz daha uzun çekebilirsiniz. Hemen bitimde bir fiyonk yapabilirsiniz. Rengarenk cıvıl cıvıl bir büstiyer oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Hemen mankenin üzerinde şimdi görsellerini çekeceğim. Modelin yakın planını alacağım. Motiflerin de aynı şekilde. Hem arka görünüşü hem ön görünüşü yakından göstermek istiyorum video sonunda. Çünkü görselde, yani videonun görselinde çok fazla anlaşılmadığını düşünüyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene birilerinin işine yarar bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.